Kurbanın adı Philip Peters'tı. Denver ve Rio Grande Batı demiryollarından emekliydi ve 30 yılı aşkın süredir West Moncrief Place'teki evinde yaşıyordu. Helen'le evliydi ve çocukları yetişkindi. Peters sadece eski bir demiryolu çalışanı değildi. Aynı zamanda bir müzisyendi ve eşiyle birlikte bazen gitar ve mandolin dersleri verdiği Denver Gitar Kulübü'nün üyesiydi. Aslında Peters, katili olacak adamla ilk kez Denver Gitar Kulübü aracılığıyla tanıştı. Cinayetinden önceki 5 hafta boyunca evinde yalnız kalmıştı. Çünkü Helen bir düşüş sırasında kalçasını kırdıktan sonra San Antonio Hastanesi'nde iyileşiyordu. Ve ertesi gün öğle yemeğinde kullanabileceği sıcak, ev yapımı yemeğin ve artıkların tadını çıkarabilsin diye komşuları akşamları ona evlerini açarlardı. 17 Ekim 1941 gecesi Peters, uzun boylu, sıska ve darmadağınık bir adamın buzdolabını yağmaladığını keşfetti. Bir kavga çıktı ve araya giren kişi Peters'ın dökme demir soba çalkalayıcısını kaptı ve kaçmadan önce onu öldüresiye dövdü. Peters, endişeli komşuları tarafından 1 saat sonra fark edildi ve Denver polisi çağrıldı. Evi aradılar ama katile dair herhangi bir yanıt bulamadılar. Sanki havaya kaybolmuş gibiydi. Dedektifler Peters'ın geçmişini araştırıp ondan ölmesini isteyecek kadar nefret eden düşmanlarını ararken Bayan Peters sonunda hastaneden taburcu edildi ve evine dul bir kadın olarak döndü. İyi bir arkadaşı evin işlerine yardım etmek için yanına taşındı. Bayan Peters'ın dönüşünü takip eden aylarda o ve arkadaşı West Moncrief Place'deki evde tuhaf şeyler olduğunu bildirdiler. Yiyeceklerin kaybolması, tuhaf sesler, yersiz şeyler. Arkadaşı evin hayaletli olduğuna ikna oldu ve istifa etti. Bu sırada Bayan Peters, oğluyla birlikte yaşamak için Grand Junction'a taşınmaya karar verdi. Bunun üzerine ev boş kaldı ve garip sesler, iğrenç kokular polise bildirilmeye devam edildi. Ancak evde kimseyi bulamadılar. Temmuz 1942'de Denver polisi, komşulardan bir telefon beklemek yerine Roy Bloxham ve Bill Jackson adlı 2 dedektifi evin dışına yerleştirip evi gözetim altında tutmaya karar verdiğinde her şey değişti. Bloxham ve Jackson evin içinde bir adam fark ettiğinde bu tedbir işe yaradı. İçeri koştular ama ev boştu. Ta ki yukarıdan bir ses duyana kadar. Dolabın kapısını tam zamanında açtılar ve bir çift bacağın evin taban arasındaki küçük açıklığında kaybolduğunu gördüler. Bacaklarından tutup kendilerine bağlı olan adamı tekrar yere düşürdüler. Adamlarını yakalamışlardı. Şüpheli tutuklanarak şehir merkezine götürüldü ve orada suçunu itiraf edip hikayesini anlattı. Theodore Coneys 1880'lerde Illinois'te doğdu. Ancak 1910'larda Denver'a geldi ve orada kaldı. Çocukluğunda sağlık sorunları yaşadı. Bu durum yetişkinlik döneminde de onu rahatsız etmeye devam etti. Bir noktada Peters ve Coneys Denver Gitar Kulübü'nde tanışmışlardı. Bu yüzden bir akşam Coneys onlardan biraz para ve belki de yiyecek bir şeyler isteyebilme umuduyla Peters'ın evine gitti. Ne yazık ki bu, Helen'in hastanede olduğu ve Peters'ın ona eşlik ettiği zamandı. Dolayısıyla evde kimse yoktu. Coneys yiyecek çalmak için eve girmeye karar verdi. Birkaç gün sonra bunu tekrar yapmayı denedi ama o zaman Peters onu buldu. Coneys, Peters'ı öldürdükten sonra tavan arasına sığındı ve uzun bir süre orada kaldı. Denver polisi en küçük memurunu Coneys'in kendine bir tür yuva yaptığı sıkışık tavan arasına gönderdi. Atıklarını toplamıştı ve çatı katında kaldığı süre boyunca banyo yapmamıştı. Koku, memurun kusmasına neden oldu. Öğle yemeğini kaybetmenin ardından kendine gelen memur Fred Zarnow, tavan arası hakkında şunları söyledi. Bir adamın orada uzun süre dayanabilmesi için örümcek olması gerekir. Gazeteler bunu duydu ve harekete geçti. Theodore Coneys'e Denver Örümcek Adam adı verildi ve bir efsane doğdu. Coneys, jüri tarafından cinayetle suçlandı ve suçlu bulundu. Ekim 1942'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Canyon şehrindeki eyalet hapishanesine gönderildi ve 16 Mayıs 1967'de 84 yaşında ölene kadar orada kaldı. Yakındaki bir mezarlığa gömüldü.